Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugünkü bölümümüzde Türk İslam dünyasının önemli bilim insanlarından biri olan İbn Sina hakkında konuşacağız. O sadece bir doktor değil, aynı zamanda bir filozof, bilim insanı ve yazar olarak da bilinir. Eğer hazırsanız ve yerlerinizi aldıysanız hep birlikte yeni bilgiler edineceğimiz bu yeni bölüme başlayalım isterseniz. İbn Sina 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içinde bulunan Efşene'de doğdu. Gerçi daha sonraki yıllarda İbn Sina'nın ailesi Buhara'ya taşındı. Kendisi daha 10 yaşındayken Kur'an'ı ezbere biliyordu ve edebiyata da merak salmıştı. Sonra mantık, geometri, fizik ve metafizik alanında çok çalıştı. Bir süre sonra da tıpla ilgilenmeye başladı. Yaklaşık 16 yaşında tıp eğitimine başlamıştı. Hayatının bu dönemlerinde kendisini tamamen araştırmaya ve okumaya vermişti. Hatta öyle bir yoğunlaşmıştı ki bu dönemde doğru düzgün uykuya bile vakit ayırmadığından bahsedilir. Bu çalışmaları yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamıştı. Artık iyice tanınır biri olmuştu. O kadar başarılıydı ki zamanın hükümdarlarını bile tedavi ediyordu. Hatta bir seferinde Buhara Sultanı'nı tedavi edince saray kütüphanenin kapıları ona tamamen açılmıştı. İbn Sina sadece bilimle değil, sanatla da ilgilenirdi. Müziği çok severdi. Ut çalar ve şiir okurdu. Daha 21 yaşındayken El Hikmetül Aruziye adlı eserini yazdı. Bu eser İbn Sina'nın ilk dönem eserlerinden biri olarak kabul edilir ve felsefi düşüncelerinin temellerini içerir. Bu eser İbn Sina'nın edebi ve bilimsel kariyerinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve sonraki eserlerine zemin hazırlamıştır. Ardından 22 yaşındayken babasını kaybeder maalesef. Babası öldükten sonra çok sarsılır ve farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalır. İşte bu dönemlerde dönemin güçlü hükümdarı Gazneli Mahmud onu sarayına davet eder. Ama İbn Sina bu daveti reddeder. Çünkü Gazne'de felsefeye duyulan nefret ve hükümdarın sert tavırları ona güven vermemiştir. Hatta bu durumu şöyle özetlemiştir. Yüceldim ama sığacağım bir şehir kalmadı. Kıymetim arttı ama beni alacak bir müşteri bulunmadı. İbn Sina'nın en önemli eserlerinden bir diğeri ise El Kanun fit Tıp, yani Tıbbın Kanunu adlı kitaptır. Bu kitap 600 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn Sina hastalıkların doğal nedenleri olduğunu savunmuştur. Bu arada o dönemler birçok kişi hastalıkların büyü veya kötü ruhlarla ilgili olduğunu düşünüyordu. Ama İbn Sina gözlem ve deneylere dayanarak bilimsel açıklamalar yapmıştı. İbn Sina sadece tıp alanında değil, felsefe alanında da çok önemli birisiydi. O, Aristo felsefesini İslam dünyasında yeniden yorumladı. Ayrıca ruh, akıl ve varlık üzerine yazdığı eserler Batı felsefesini de etkiledi. İbn Sina maalesef katıldığı seferlerden birinde
kolit hastalığına yakalandı. Daha önce bu hastalığa yakalanan birçok kişiyi kendisi tedavi etmişti. Hastalığın tedavisini çok iyi biliyordu. Kendi kendini tedavi etmeye çalıştı ama ilaç dozunu yanlış ayarlayınca bağırsaklarında yaralar oluştu. Hayatının son yıllarını bu hastalıkla mücadele ederek geçirdi. 57 yaşında Hamedan'da vefat etti maalesef. Batı dünyasında Avicenna, İslam dünyasında ise Şeyhü'r-Reis adıyla bilinir. İbn Sina geride 200'den fazla eser bıraktı. Kanın vücudu besleyen bir sıvı olduğunu ilk o söyledi. İdrarda şekerin varlığını keşfetti. Suda mikrobun bulunduğunu ifade eden ilk bilim insanı oldu. Ayrıca ruh hakkında şöyle der. Beden var olmak için bir ruha muhtaçtır. Ama ruh varlığını sürdürmek için ne mekana ne de zamana ihtiyaç duyar. İbn Sina'nın fikirleri sadece İslam dünyasında değil, aynı zamanda Avrupa'da da büyük bir etki yarattı. Bugün bile onun adı tıp fakültelerinde, kütüphanelerde ve üniversitelerde anılmaya devam ediyor. İbn Sina bilgi olan merakı, çalışkanlığı ve bilime yaptığı katkılarla tüm dünyada tanınan bir bilim insanıdır. Onun hayatı bize şunu gösteriyor. Bilgiye ulaşmak için meraklı olmak, çalışmak ve araştırmaktan vazgeçmemek gerekir. İşte şimdi bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.